Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yazlık şile bezinden giy çık yapabileceğiniz ve çok rahat çalışabileceğiniz bir bluz çalışacağız. 40-42 bedene uyumlu bu bluz. Şile bezini 4'e katladım. Kendime yapıyorum bu bluzu. Bana rahat gelen bir tişörtümü kalıp olarak kullanıyorum. Ve hiç çizmeye gerek kalmadan etrafından kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bedenimizi bitirdik. Şimdi önü arkası yakası kare olacağı için ben şöyle bir işaret koyayım. Daha sonra bir yakayı açacağız. Bu işaretimiz bizim çok yeterli gelmeyecektir ama belirlemek için tabii giydikten sonra tekrar yaka açılacak. Omuz daralacak. Şimdi bir bedeni kaldırıyorum. Aynı kesim olduğu için ön bedeni belirlemekte iğne kullanacağım. Bu benim ön bedenim. Şimdi ne yapıyorduk? Kol evini tıraşlıyorduk. Bunun için hiç kol omuza dokunmadan şöyle biraz oyuntu veriyoruz. Omuzda da bir tıraşlama yapıyoruz. Tamamdır. Beden kısmımız bitti. Şimdi kol kesimine geldi. Kumaşımızı 4'e katladık. Kat yeri bu tarafta. Şöyle tişörtümüzü kat yeri üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu kol yeterli bana. Çok fazla pay bırakmaya gerek yok. Etrafından kesiyoruz. Ve kolumuzu da kestik. Şimdi bir kolu ayırıyoruz. Düzü düzüne gelecek şekilde. Düzü düzüne gelecek şekilde kolumuzu üst üste yerleştiriyoruz. Ve hiç bedenden dokunmadan şu bir tarafları tıraşlıyoruz. Hemen ön bedenleri belirliyoruz. İğneliyoruz ki takarken sıkıntı yaşamayalım. Şimdi bu bizim ön bedenimiz. Düz tarafı üste gelecek şekilde yerleştirdik. Arka bedenimizi de düzü düzüne gelecek şekilde yerleştirdik. Ve omuz hatlardan dikiyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Omuzlarımızı diktik arkadaşlar. Şimdi kollara geldi.
Şöyle kolları düz tarafı üste gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ön tarafı da işaretlediğimiz gibi bu tarafta. Bu işareti hiç çıkarmıyoruz arkadaşlar. Şimdi kollarda da ön tarafı işaretlemiştik. Kol ortasını buluyoruz ve iğneliyoruz. Düz tarafı düz tarafına gelecek şekilde şu kol ortasını da tam omuz dikişine gelecek şekilde yerleştiriyoruz ilk başta. Bakın bu da ön, bu da ön. Sonra şöyle iğneliyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Diğer kolu da aynı şekilde yapıyoruz ve kol tarafından overlock makinesiyle şu koldaki tepe noktasındaki ovalliği vererek dikiyoruz. Diğer tarafı da dikiyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Bluzumuzun tersine çeviriyoruz. Omuzlardan tutuyoruz. Şöyle bir silkeliyoruz. Ondan sonra kol altından başlayarak şu dikişi bir araya getirmeye dikkat edelim arkadaşlar. Çirkin bir görüntü verir. Kol altından başlayarak etek ucuna kadar dikiyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde çalışıyoruz. Ondan sonra işleme yapmak üzere buluşuyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bluzumuz bitti. Ama yakasında, kollarında dantel detayı yapacağız. Birlikte işleyeceğiz. Şöyle kolunu şöyle göstereyim. Şöyle bir danteli işledim. Şöyle göstereyim yakından. Hiçbir şey yok. Kafes işledim. Şuralara bir papatyalar koydum. O kadar. Önlerine de süsleri koydum. Şimdi ikinci kola beraber başlayacağız. Gözünüzde canlandırması açısından gösterdim size. Hiç kıvırmaya, dikmeye gerek kalmadan başlıyoruz. Şimdi diğer kolumda 48 tane sık iğne yapmışım. Burada da başlıyoruz. Bunun için koton iplik kullanıyorum arkadaşlar. Koton iplik Mercedes'e çok yakışıyor. Şimdi şöyle hafifçe minik bir kıvırarak başlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar şöyle kıvırarak devam ediyorum. Şöyle yarım santim kadar ara verip tekrar sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine almıyorum tığımın. Şöyle yarım santim kadar tekrar sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir zincir. Bir zincir. Kıvırma işlemini de beraber yapıyoruz. Bu şekilde çepeçevre buraya kadar 48 tane batmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şu papatyaları koymak için bu sayıda olması gerekiyor. Eğer siz daha fazla yapıyorsanız papatyalarınızı ona göre ayarlarsınız. Şimdi çepeçevre yapalım. Tekrar gelelim. Şimdi sık iğnelerimizi yaptık arkadaşlar. Şöyle oldu. Şimdi ikinci sıramıza başlayacağız. Birinci zincirimizi çektik. İlk yaptığımız sık iğnenin içine batıyoruz. Hemen ilmek kaydırmayla aldık. Şöyle. Şöyle. 1, 2, 3,
4 zincir çektik. Üzerine aldık. Tam yaptığımız sık iğnenin tam içine. 2 kere de çekiyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1 zincir. 2 kere de çekiyoruz. Aralarda 1 zincir var. Şu şekilde. Çepeçevre kafesimizi yapıyoruz. Dümdüz kafes. Daha papatyalara başlamadık. Bu sırayı da yapalım. Tekrar gelelim. Sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle şimdi burayı da göstereyim. Bir zincirimi çektim. Şimdi 2 tane zincirin üstüne battım. Şöyle ilmek kaydırmayla. Şöyle göstereyim tekrar. Üzerime almadan ikinci zincirime battım. Çektim ve ilmek kaydırma böyle oluyor. Hiç üstüne almadan. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tekrar üzerine aldım. Tekrar trabzanların üstüne batıyorum. Şimdi artık papatyalarımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi 5 kafes yapacağız. 6. kafeste papatyamızı yapacağız. Dolgu yapacağız yani. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 kafes. Üzerine aldık. Bir ortaya battık. Yerinden üzerine aldık. Tekrar trabzanın üstüne battık. Şimdi şurada bir ayrıntı var. Size anlatayım. Şimdi bu bluz 40-42 bedene uygun olacak. Eğer burada 48 sık iğne yaptım. 48 kafes yaptım yani. 48 trabzan diyelim artık size daha net anlaşılır. 48 trabzan, 48 sık iğne, 48 trabzan. Şimdi bu 40-42 bedene uyumlu bir kol için geçerli. Farz edelim sizin kolunuz daha fazla ve bu papatyaları da yapmak istiyorsunuz. O zaman kafesleriniz 6-6 ilerleyecek arkadaşlar. 6 kafes daha fazla yapmanız gerekiyor. Fakat o kadar da geniş değil derseniz o zaman baş eş kol altı biliyorsunuz. Kol altında 5 kafes yerine 6 kafes 7 fazlalığı kol altına bırakırsınız. Ondan sonra başlarsınız. Çepeçevre gelirsiniz. Yani bir papatya koymazsınız buraya. Öyle yaparsanız daha büyük beden çalışan ya da daha küçük çalışan, daha dar mesela daha 38 beden yapacak. Onlara bu kadar kafes fazla gelebilir. Daha dardır. Çünkü kollar daha incedir. Onlar da bu şekilde yapar. Fazlalık şu kol altında bırakırsınız. Şuradan başlarsınız. Ben 5 kafes 5 kafes gidiyorum, eşitliyorum. Ama siz 6-7'yi burada bırakırsınız. Ondan sonra 5 kafes 5 kafes devam edersiniz. Ayarlarsınız yani. Hani papatya dediğimde sonuçta dolgu. Hiç dolgu koymadan tek kafes de yapabilirsiniz. Sonuçta şu dantel işi, şu iş şık bir görüntü sağlıyor. Yani illa o papatyayı koymak zorunda da değilsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 kafes koydum. Bir dolgu yaptım. Tekrar 5 kafes yapacağım. 2 kere de çekiyorum trabzanı. 2, 3, 4, 4 ve 5. Şimdi bir kafesimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 kafes yaptım. Trabzanımı yaptım. Ortaya batıyorum. Ve diğer trabzanın üstüne batıyorum. Şimdi bu şekilde devam ederek 5 kafes bir dolgu, 5 kafes bir dolgu şeklinde çepeçevre yapıyoruz. Ondan sonraki sırada buluşuyoruz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Bu sıramızın da sonuna geldik. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 kafes yaptım. Burada şu araya batıyorum. Ve şu dik olarak kullanıyorum. Son trabzanım olarak kullanıyorum. İkinci zincire
Üstüne almadan batıyorum. Ve burada da kafesimizi yapmış oluyoruz. Şimdi 1, 2. Şimdi ikinci örnek koymaya geldi. Papatyamızın geniş kısmını yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çektim. Üzerine aldım. Boşluğa battım. Ve trabzanın üstüne battım. Şimdi bir kafes, 2 kafes, 3 kafes. Şimdi şu dolgunun hem bu tarafına hem bu tarafına dolgu yapacağız. Ortaya battım. Trabzanın üstüne battım. Şöyle. Papatyamızın geniş tarafı. Şöyle göstereyim, daha net anlayacaksınız. Şimdi şu sırayı yapıyoruz. Şu sırayı. Bakın. 1, 2, 3 kafes yaptım. Dolgu. Bir kafes dolgu. Şunun üstüne, şu dolgunun üstüne kafes. Yeniden dolgu. Papatyamızın 2 yaprağını yapıyoruz. Şimdi dolgunun üstündeyiz. Bir zincir. Üzerine alıyoruz. Burada da dolgu yapacağız. Araya battık. Bu şekilde bakın. Şimdi 3 dolgu yapacağım. Tekrar aynı şekilde devam edeceğim. 2, 3. Bakın dolgu yerime geldim. Burada boşluğa batıyorum. Trabzanın üstüne batıyorum. Bir zincir. Karşıya geçiyorum. Bir kafes yaptım. Tekrar dolgu yapacağım. Ortaya battım. Ve trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde devam ederek bu sıramızı da tamamlayacağız arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Tekrar sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. 3 tane kafesimi yaptım. Burada dolgumu yapıyorum. Yaptım. Bakın burada dolgu olarak başlamıştım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve tam şu ikinci zincire ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Şimdi gene şu sıra gibi yapacağız. 5 tane kafes yapacağız. Bir tane dolgu yapacağız. Dolgumuz şurada olacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Birinci trabzan. İkinci trabzan. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kafes tam bu ortaya, bakın tam buraya denk geliyor ve papatyamızı bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 5 kafes bir dolgu ve tam o dolguda şu papatyanın ortasına denk geliyor. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Ondan sonraki sıra tek kafesten oluşuyor, ilk sıramız gibi. Sonra şu süsleri yapmak üzere buluşuyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Son sırada birlikteyiz arkadaşlar. Şu süslerimizi yapacağız. Şöyle gösterelim. Çok şeker oldular. Şimdi şöyle tekrar geldik. Bir zincirimizi çektik. İkinci zincirimize battık ve sıramızı bağladık.
Şimdi 1 2 3 4 bir kafes yaptık. İkinci kafesimizi yaptık. İkinci kafesimizi yaptık. Üçüncü kafesimizi yaptık. Şimdi şunu yapıyoruz. Şunları. Şimdi 10 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi tam son zincire tutuyoruz. 1 2 3 4 zincir daha çekiyoruz. Hemen tuttuğumuz yerin önüne 4. zincire batıyoruz. Üzerine alarak çıkarıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve şunu çeviriyoruz. Üzerine alıyoruz. Şu yaptığımız topçuğun tam ortasına battık, çıktık. 1 2 üzerine aldık, tekrar battık. 1 2 üzerine aldık. 1 2 bakın 3 tane trabzan oluşturduk. Son ilmekleri çekmeden bırakıyoruz. Üzerine alıyoruz. Tekrar 1 2 4 tane trabzan oluşturduk ve son ilmekleri elimizde ve 3 5 tane de ilmeğimiz var. Tek seferde çekiyoruz. Bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar battığımız yere batıyoruz ve üzerine alarak yaprağımızı bitiriyoruz. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz ve devam eder gibi şuraya, bakın şurada başlamıştık, şuraya trabzan yapıyoruz. Onun için 7 zincir çektik. Şimdi son bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. 2 3 tane kafesimizi yaptık. 3 kafesimizi yaptık. 10 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şurayı tutuyoruz. 1 2 3 4. Sonra tuttuğumuz yerin önündeki 4. zincire batıyoruz ve üzerine alarak çıkardık. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Şu topçuğu şöyle çeviriyoruz. Şimdi tam bu topçuğun ortasına batıyoruz. Üzerine aldık. Üzerine aldık. Tam şu ortasına batıyoruz. Çıktık. 1 2 kere de çektik. Bakın. Birinci trabzanımızı yaptık. Tekrar üzerine aldık. 1 2 kere de çektik. Trabzanımızı bitirmeden son ilmeği kalıyor arkadaşlar. İkinci trabzanımızı yaptık. Yeniden üzerine alıyoruz. Yeniden çıktık. 1 2 üçüncü trabzanımızı da yaptık. Tekrar üstüne aldık. Battık. 1 2 şimdi elimizde 3-5 tane ilmek oluştu. Bu trabzanlarımızın son ilmekleri. Şimdi bunları tek seferde 5 ilmeği tek seferde birden alıyoruz. Bağlıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar battığımız yere topçumuzun içine batıyoruz. Şöyle bir yaprak oluşturduk. Bakın. Şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Üzerine batıyoruz. Şimdi bakın şuradaydı. Şu trabzana devam ettiğimiz zaman nasıl batıyoruz? Önümüzdeki trabzana gene aynı şekilde bu trabzana batıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bu kadar. Böyle 3 tane trabzan, bir süsümüz, artık ismin ne olur bunların bilmiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz ve kollarımız bitmiş oluyor. Bundan sonra ne çalışacağız? Yaka çalışacağız arkadaşlar.
bunu bitirelim. Yaka çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Kollarımız bu şekilde bitti arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Gerçekten çok şeker oldu. Şimdi yakaya başlıyoruz. Yaka için arka ortasından başlayacağız arkadaşlar. Şöyle iki omuzu birlikte bir araya getiriyoruz. Ve şu yakayı şöyle getirip tam arka ortasını buluyoruz. Oradan başlayacağız. İpimizi alıyoruz. Ve gene hiç kıvırmaya gerek kalmadan şöyle minnacık incecik kıvırıp ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar şöyle yarım santimden sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir zincir, yarım santimden bu şekilde köşeye kadar gidelim. Köşede bir de detayımız var. Bu şekilde köşeye kadar gidelim arkadaşlar. Köşede bir detay var. Onu da birlikte yapacağız. Bir zincir. Şöyle bakın. Şu şekilde. Şimdi tam köşeye geldik. Tam köşeye geldik. Bir zincirimizi çekiyoruz. Şöyle tam ortalıyoruz. Burası. Çektik. Sonra bir zincir daha çektik ve şurada biraz kıvırarak bir zincir. Şimdi bu 3 zinciri birleştireceğiz. Birleştirdik. Bir zincir çektik ve kıvırdık. Yarım santimden tekrar yapmaya devam ediyoruz. Bakın. Köşeyi bu şekilde döndük. Şimdi tekrar dümdüz ilerleyeceğiz. Bunu tüm köşelerde uygulayacağız arkadaşlar. Tüm köşelerde bu şekilde yapacağız. Buraya kadar geleceğiz. Buraya kadar geleceğiz. Ve burada da aynı şekilde uygulayacağız. Buraya kadar gelelim. Tekrar yapalım.
Tekrar köşeye geldik. Bir kere daha göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra zaten kolay bir şey yok. Şimdi burası bizim köşemiz. Üzerine almadan ipimi şuradan aldım. Sonlandırmadım sık iğnemi. Bir tane de şuradan aldım. Biraz gevşek tutalım ki ilmekler de burada potluk yapmasın. Sonra yukarıki köşeye dönerken bir de şuradan aldım. Elimde 1, 2, 3, 4 tane oldu. 3 ilmeğim, bir de elimdeki ilmek. Hepsini birden geçirdim. Ve bu köşeyi bu şekilde oluşturdum. Sonra bir zincirimi çektim. Sonra hafifçe kıvırarak başlıyorum kıvırmaya. Çünkü bu köşede kıvırmak mümkün değil. Tekrar sık iğnelerime devam ediyorum. Bir zincirimi çekiyorum, kıvırıyorum. Yarım santimden sık iğnemi yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde köşeleri de oluşturmuş oluyoruz. Bakın şöyle. Daha ütü bile sürülmedi, görüyorsunuz. Bir de şu köşe var. Bu şekilde çepeçevre yapalım. Ondan sonra kolları yaptığımız gibi kafeslerimizi yapacağız. Ama kafeslerimizde köşelerde tekrar buluşacağız arkadaşlar. Köşeleri tekrar, kafeste köşeyi nasıl yapacağız onu göstermek istiyorum. Şöyle çepeçevre sık iğnelerimizi yapalım. Gelelim. Birinci sıramızı yaptık arkadaşlar. Sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi ilk sıramız kafes, biliyorsunuz. Oraya başlayacağız. Neye dikkat etmeniz gerekiyor onu anlatacağım şimdi size. Şimdi şurayla şura arka ortası, biliyorsunuz. Ve şurası ön ortası. 3 aşağı 5 yukarı, bir sık iğne 2 sık iğne fark etmez. Aynı olması lazım. Şu omuzla şu omuz arasında aldığınız sık iğne sayıları da aynı olması lazım. Neden aynı olması lazım? Şimdi burada fazla alıp burada az alırsanız burası bolluk yapar, burası oturur. Bu sefer bu omuz düşer sürekli ve gerçekten fark edilecek derecede olur. Onun için aynı sayıda sık iğneyi alırsanız yakanızın düzgün ve rahat olmasını sağlarsınız. Hem düzgün görünür hem de rahat olur. Bir de dikkat etmeniz gerek. Çünkü biraz kıvırıyoruz ya. Dikkat etmeniz gereken bir şey de şu: omuz kıvırdığınız zaman iki omuzu da kıyaslayın arkadaşlar. İki omuz da aynı olsun. Bunu da söyledikten sonra son zincirimi çektim ve sık iğnemin üzerinden ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz. Her sık iğnenin içine şu V olan kısmın tam ortasına batıyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzan. Tekrar üzerine alıyoruz. Aralarda bir zincir var arkadaşlar. Zinciri çok gevşek atmayalım. Bakın köşeye geldik. Şimdi bu köşe batacağımız yer, bu da bunlar da yanlarında. Şimdi
Bu sırada 1, 2 köşeyi sayıyoruz ve 3. Bunları üçünü birden alacağız. Bunların üçünü birlikte alacağız ki bir köşe yaratalım. Şimdi üzerine aldık. Köşeye bir ilmek kala, bir de şu ilmek bizim için önemli. Şu 3 ilmek üzerine aldık ipliğimizi. Şimdi şuraya battık gene. 2 trabzan olduğu için ilk çekimi yapıyoruz ve trabzanı kapatmıyoruz. Tekrar üzerine aldık. Şu köşeye tam battık. Şu köşeye battık. Tekrar trabzan yapar gibi ilk almamızı yaptık ve bu trabzanı da kapatmadık. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz, tığımız da oldu. Sonra bu köşeyi yaptık. Şunu da yapacağız. Bundan da aldık. Bir tekrar üzerine aldık. Ve bu köşeden sonraki sık iğneden de bir trabzan aldık. Kaç tane ilmeğimiz var? Bir zaten sıranın başındaki ilmeğim. 1, 2, 3, 4. Bu sefer 4'ünü birden alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar göstereyim size. Tekrar göstereyim. Şimdi köşeye bir sık iğne kalana kadar yaptım kafeslerimi. Burada da var. İpliğimi üzerine aldım. İpliğimi tığımın üstüne aldım. Önümdeki sık iğneye batıyorum. Çıktım. Trabzan yapıyorum ama ilk ikili trabzan olduğu için ilk çıkıyorum ve trabzanımı kapatmıyorum. Bir tane ilmek var. Tekrar ipliğimi üzerine alıyorum tığımın. Önümdeki köşe ilmeğin tam ortasına. Çıktım. Bir çekiyorum ve ikinci çekişimi yapmıyorum. Trabzanımı kapatmıyorum. Elimde kaç tane ilmek var? 3. Tekrar üzerine alıyorum ve köşenin üstündeki sık iğneden de giriyorum. Oradan da bir çekiyorum. Onu da kapatmıyorum. Neden? Üçünü birden kapatacağım için. Kapattım. Zincirimi çekiyorum. Tekrar artık yan hatlara geldim. Şöyle biraz yapayım, göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Tüm köşelerde bunu yapacağız. Her sırada yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz öreyim, göstereceğim size. Bakın, bizim yakamız kare yaka olduğu için bizim için şu köşeler çok önemli. Bu şekilde kafeslerimizi yapacağız, köşelerimizi de yapacağız. Bakın ne kadar tatlı oldu. Bu köşeleri burada ve şu iki arkada da iki önde de uygulayacağız. Her köşede bu uygulamayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim. Sonra ne yapacağız? İlk sıramızı yaptık. Sonra bizim papatyalarımız geliyor. 5 kafes yapıp bir tane dolgu yapıyorduk biliyorsunuz. Fakat önde ve omuzlarda şu orantıyı ayarlayamayacağınız için şöyle bir bakarsınız. Kafes sayınız bittikten sonra ortalarsınız. Mesela ben şu papatyanın tamamını, yani kaç papatya sığdırabilirim? İlla böyle denk gelsin değil. Çünkü her köşede 1, 2, 3 tane kafesi birden alıyorum. Ve benim papatyalarımın bir tanesini çirkin hale getirebilir. Papatyalarım denk gelebilir. Onun için
Ben ne yapacağım onu söyleyeyim size. Mesela şöyle bakıyorum. Kaç papatya sığar? Ben arkaya 4 papatya sığdıracağım. Ya da arkaya hiç papatya yapmayacağım. Kaç sıra yapıyoruz? Biz şunu saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sırada kapatacağız şeyimizi. Yakamız bitecek. 5 sırada yakamız bitecek. Bu 5 sıra boyunca arkada papatya yapmayabilirsiniz. Şuralara ne kadar yapacağım? Şuralara arka yakadan ön yakaya kadar, şu köşe noktasına kadar ne kadar koyacağım? 3 aşağı 5 yukarı bakarım arkadaşlar. 2 papatya arası aynı sayıda olsun. Buradaki papatyayla şu sayılar diğer papatyayla aynı sayıda olsun. Ama başladığınız yer farklı olabilir. Mesela ön ortasına arkaya hiç papatya koymayalım diyelim. Öne kaç tane? 4 tane papatya sığacağım. Her papatya arasında 5 tane ilmek koyduysam 3 tane. Her papatya arasında kaç tane şeyimiz var? 5. 5 kafeste bir papatyamızı koyuyoruz. Burada 6 yapabilirim ama bu 5 ile yaptığım sayıyla, yaptığım kafes sayısıyla diğer papatya arasındaki kafes sayısı aynı olacak. Fakat köşelerdeki 1-2 kafes farklı olabilir. Ortalayacağız. Buraya da 4 tane papatya koyacağız. İşte. Diyelim ki buraya da 5 tane koyacağız. Bu şekilde halledeceğiz bu işi de. Ve aynı kolları yaptığımız gibi bitireceğiz. 5 sırada yakamız bitmiş olacak. Yakamızı bitirelim. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Gerçekten eğer benimle bu bluzu çalıştıysanız kendinizle gurur duyabilirsiniz. Yani Pinterest'te baktığım kadarıyla şu kare yakanın şu köşelerini yapan yok. Yapıp dikiyorlar ya da şöyle yapıyorlar. Ondan sonra yeniden ilmek alıyorlar. Yani sizin anlayacağınız, benim anlatabileceğim harika bir bluz çalıştık. Harika. Ben yaşlarda, yani olgun yaşlarda diyelim, insanların kot pantolonun üstüne, eteğin üstüne ne şekilde olursa olsun yazın markete giderken, yürüyüşe çıkarken, dolaşırken, çay içmeye giderken giyebileceği bir bluz oldu. Heyecanım sesime yansıyordur eminim. Çünkü çok tatlı, üzerime de giydiğim zaman harika oldu. Yaka açıklığı benim için normal ama daha açık yapmak isteyenler biraz daha böyle aşağıdan yapabilirler. Şu papatyalara gelince bu papatyaları ortaya 3 tane, ortaya 4 tane yerleştirdim ben. Siz de keyfinize göre, gönlünüze göre yaparsınız. Arkada şöyle çevireyim. Arkada çok açık olmadı benim için. Şöyle kapattım çünkü ben 42 beden uyumlu bluzumuz. Şükriyeciğim 36 beden olunca biraz geniş geldi. Şurada arka yakada hiç papatya çalışmadım. Giyerken rahat olsun diye. Başka daha bir ayrıntıya gerek yok. Beni takip ediyorsanız şile bezini ben çok seviyorum. Bu yaz günlerinde şile bezi bluzlar, çeşit çeşit bluzlar, elbiseler çok çalışacağım. Eğer şile bezini seviyorsanız o zaman sizinle çok iyi anlaşacağız demektir. Ne kadar kumaş gitti? Benim için 1 metre gitti. Ama daha zayıf olanlar omzun en yüksek yerinden etek ucunu nasıl istiyorsanız etek ucuna kadar bir ölçüm yaparsınız. Bazı arkadaşlar belde giymeyi seviyor. Ben biraz daha böyle rahat kullanımı olsun diye biraz uzun çalıştım. Siz nasıl istiyorsanız, 42 bedenden bedeniniz daha küçükse o zaman bir omuz boyu, yani bir boy yetebilir. Daha kısa çalışabilirsiniz kolları. Yarım kollu bu. Dirsekte bir kol. Daha kısa çalışabilirsiniz. Daha farklı kollar çalışacağız. Daha farklı yakalar çalışacağız. Yani beraber şile bezine doyacağız arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni, farklı, güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.